Merhabalar sevgili takipçilerim. Benden sizlere kalpten sevgiler. Herkesin sevdiği, herkese hitap eden lezzetli bir yemeğimiz olan lahmacunu yapıyorum. Videomun sonunda tarifimi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bildirim sesini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Yemeğimi yapmaya başlıyorum. İlk önce iç harcını hazırlıyorum. 2 adet soğanımı küp küp doğruyorum. Doğradığım soğanlarımı bir kaba alıyorum. Sizler isterseniz bu iç harcını rondodan geçirebilirsiniz. Ben o şekilde tercih etmedim. Çünkü soğanı rondodan geçirdiğimiz zaman su salıyor ve yemeğe bir acılık katıyor. Doğramayı tercih ettim. Daha sonra bir tutam maydanozum var. Onu kıyıyorum. Yarım demet kadar. İnce ince doğruyorum. Maydanozumu da kabıma aldım. 1 adet dolmalık biberi küp küp doğruyorum. Evimde dolmalık biber vardı, onu değerlendirdim. Sizler Charleston biber de kullanabilirsiniz. Küçük küçük doğruyorum. Evet. Biberleri de kabıma koydum. Şimdi domatesleri rendeleyeceğim. Domatesleri rendeliyorum, doğramıyorum. Çünkü rendelediğim zaman hem o harca sululuk verecek hem de renk verecek. Üç adet domates kullanıyorum. Üç diş de sarımsağım var. Onu da rendeliyorum. Sarımsağımı da kabıma aldım. Kıymayı koyuyorum. Zeytinyağını koyuyorum. Karabiberi, kırmızı toz biberi ve pul biberi koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu var. Onu da ekliyorum. İyice yoğuruyorum. Kırmızı toz biber, pul biber, domates olduğu için salça kullanmadım. 1 çay bardağı da suyu ekledim. Biraz harcı incelttim. İç harcım hazır. Hamuru yapalım. Geniş bir kaba unumu koyuyorum. Tuzumu ve azıcık da şeker ekliyorum. Unuma suyu azar azar ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Hamurun ele yapışmayacak, kulak memesi kıvamında olacak. Hamurumda maya kullanmadım. Mayasız hamur yapıyorum. Evet, hamurum ele yapışmıyor. Kıvamı da oldu. Tezgaha alıyorum.
Tezgaha biraz un serpiyorum. Biraz da hamurumu tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurumu rulo yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıyorum. Elimin, avucumun içiyle yuvarlıyorum. Fındık lahmacun yaptığım için bezelerim küçük. Sizler daha büyük bezeler yapıp klasik lahmacun yapabilirsiniz. Bu şekilde. Tezgaha unumu serpiyorum, açmaya başlıyorum. Çok fazla büyütmüyorum zaten. Bu kadar açmak yeterli olacaktır. Oklava kullanmadan da elimle de açabilirim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Açtığım hamurlara harçtan alıp üzerine yayıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. İlk önce yapışmaz tavama un serpiyorum. Orta ateşte fındık lahmacunlarımı pişiriyorum. İlk önce tenceremin kapağını yarım kapatıyorum. Daha sonra kapaksız bir şekilde pişiriyorum. Evet, altlarını da bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet, altlarım da pişti. Servise alıyorum. Şimdiden afiyet olsun.